Evet, evet, evet. Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi yayınımızı kontrol ediyoruz. Bakalım. Hı, tamam. Hı, tamam, şimdi görüntümüz ekrana geliyor. Tamamdır. Evet, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bu noktada şu an bildiğiniz gibi Veri Bilimi Topluluğu'nun YouTube kanalında canlı yayındayız. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Bu YouTube kanalında önceki yayınları da detaylı bir şekilde incelemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten faydalı içerikler var. Pek çok değerli hocalarımız ve sektörden tanıdığımız değerli insanlar güzel içerikler paylaştılar bundan önceki serilerde. Böyle bir eğitim müfredatı şeklinde birden fazla farklı konuyu ele almaya çalıştık. Arkadaşlarımız güzel bir çalışma yaptılar. Öncelikle burada emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ve bu esnada da YouTube kanalından ve bu sosyal medya platformlarından bizlere selamlarınızı iletebilirsiniz. Canlı yayın esnasında da YouTube'daki chat ekranını takip etmeye çalışacağız. Yayınımız biraz gecikmeli gidiyor fakat sorularınıza çok gecikmeden cevap vermeye çalışacağız. Umarız herkes için eğlenceli ve güzel bir yayın olur. Direkt olarak başlayabilirim. Onun dışında herhangi bir açılış konuşmamız var mıydı? Bugün daha çok özellikle maliyet yönetimi ve buluttaki takip edebileceğimiz iyi uygulamalar üzerine konuşacağız. Bu gündemde olan ve önemli bir konu. Bu konuyu güzel bir şekilde ele almamız lazım. Biraz anlayabilmemiz lazım. Bunun faydalarını göreceğimize eminim. Pek çok faydası olan ve sektörde de aktif olarak aranılan konulardan bir tanesi. e, Güzel bir içerik olmasını umut ediyoruz. Bir yandan chat ekranı takip ediyorum. Şu an için herhalde gelen arkadaşlarımız selamlarını iletebilirler bizlere. Gelen arkadaşlarımızla da selamlaşırız. Şimdi ekranımı paylaşmak için hazırlayacağım. Evet. Hmm. Şu şekilde paylaştığımda çok iyi olmayabilir. Tekrar şöyle yapayım bir saniye. Hop. Hmm. Tamam. Evet. Hı hı. Şöyle şey bile masum gözükmüyor. Tamam. Hı hı, tamam. Bu esnada anlık olarak YouTube'daki yorumları alabilmek için ara ara ekrana doğru bakacağım. Tamam. Evet. Rümeysa herkese iyi seyirler demiş. Herkese hoş geldiniz diyoruz bu arada. Evet arkadaşlar şimdi Cloud özelinde özellikle bu maliyet yönetimi konusuna girerken şu konunun altını çizmemiz gerekiyor. Maliyet yönetimi takdir edeceğiniz gibi çok önemli bir konu. Fakat bu konunun öneminin birçok farklı alt başlığı var. Bu konu özellikle şirketlerin asıl amacı nedir? Şirketlerin amacı tabii ki bir kar elde etmektir. Bütün business yapısının temel amacı budur. Şimdi kar elde ederken bazı yatırımlar mevcuttur. Herhangi bir personel gideri bir maliyettir. Teknoloji üzerine yapılan yatırımlar maliyettir. Burada kullanılan kaynaklar bir maliyettir. Ve bu maliyet ve sürdürülebilirlik dengesi
gerek kısa vadeli gerek uzun vadeli olarak incelenmeli ve şirketlerin bu sürdürülebilirliğe ne kadar sağlam bir şekilde sahip olduğuna göre bu şirketlerin de değerlemesi yapılır. Bu manada özellikle cloud dünyası son onlarca yıldır hayatımızda aktif olarak bulunmakla birlikte avantajlarını ve dezavantajlarını barındırıyor. Bildiğiniz gibi cloud'la ilgili giriş seviyesi bilgiye sahip olduğunuzu varsayıyoruz. Bundan önceki oturumlarda da arkadaşlarımız güzel konulara değindiler. Cloud olsun, trafik yönetimi olsun, scaling olsun, disaster recovery konularında, security konularında çok değerli paylaşımlar yaptı arkadaşlarımız. Bu konularda hepsi bir arada değerlendirildiğinde cloud ortamları bizlere sunulan çok büyük nimetler ve bu cloud ortamlarında çok geniş bir ürün havuzuna sahibiz. Bizlere sunulan pek çok servis var. Bu büyük hizmet sağlayıcıların bizlere sunmuş olduğu neredeyse sonsuz servis havuzu içerisinden kullanabileceğimiz pek çok ürün ve alternatif mevcut bizler için. Fakat bunları kullanırken de her zaman biz kullanımımız dolayısıyla belli bir fiyatlandırılma ve ücretlendirilme ile karşı karşıyayız. Kullandığımız her şey için bir para ödüyoruz. Cloud üzerinde bir sanal makine hizmeti alabilirsiniz. Herhangi bir servis olarak sunulan farklı seviyelerde, farklı katmanlarda farklı servisler alabilirsiniz. Direkt olarak uygulamanızı deploy edebileceğiniz servisler alabilirsiniz. Bir cluster içerisinde çalışan containerized servisler satın alabilirsiniz. Farklı farklı network hizmetleri satın alabilirsiniz. Yapay zeka hizmetleri satın alabilirsiniz. Kullanabileceğimiz pek çok farklı şey var ve bunların her birinde takdir edersiniz ki belli bir ücreti var. Ve bu ücreti ve buradaki harcamaları doğru bir şekilde yönetmemiz gerekiyor. Bu harcamaları yönetirken de dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi, gerçekten ihtiyacımız kadar bir kaynak mı kullanıyoruz veya şirketimizin gerçekten ihtiyaç duyabileceği veya şirketimizin gelecek planlarına uygun bir şekilde ölçeklenebilen ve şu günkü maliyetiyle bundan sonraki aylardaki ve yıllardaki maliyetinin de hesaplandırılmasıyla, şirketin de alacağı yatırımlarla, şirketin yapacağı işler ve kazanacağı paralarla birlikte genel bir böyle bir hesap verilebilir bir şema içerisinde bütün operasyonlarımızı yönetmemiz gerekiyor. Buradaki önemli konulardan bir tanesi visibility. Burada bir şeffaflığa ve görünürlüğe ihtiyacımız var. Ben bu ay sonunda ne kadar harcadım? Bu yıl sonunda ne kadar harcadım gibi önemli soru işaretlerine çok net cevaplar verebiliyor olmam gerekiyor. Ve bu net cevaplar doğrultusunda planlamam ve yatırımlarım ve hizmetlerim, bütün bunlar bir arada değerlendirilecek ve uygulanacak. Gerek planlama aşaması, gerek sorunun ve halihazırdaki durumun tanımlanması, gerekse müşteriler ve farklı paydaşlarla birlikte yapılacak planlamalar ve uygulamalar bir arada değerlendirilmesi gerekiyor. Özellikle büyük şirketlerde ciddi manada yılları bulan bu tarz finansal planlama çalışmalarının yapılması gerekiyor ve bu çalışmaların ve bu sektörün içerisinde buluyoruz kendimizi. Özellikle iş dünyasına girerken gerek öğrenci arkadaşlarımızda olsun, gerekse halihazırda sektör çalışanlarında olsun, bu konu önemli bir yetkinlik olarak karşımıza çıkıyor. Biz kod yazıyoruz, bir uygulama geliştiriyoruz veya biz uygulama geliştiren tarafta olabiliriz veya sistem, network ve operasyon birimlerinde çalışan insanlar olabiliriz. Bizim dokunduğumuz noktalar ne kadar maliyet yaratacak? Ben bir uygulama geliştirdim. Bu uygulama acaba ne kadar CPU, memory kullanacak? Ne kadar bir kaynak kullanımına sebep olacak? Veya ben halihazırda cloud'a erişimim var içerisinde bulunduğum şirkette ve bu cloud ortamında bir ortam ayağa kaldırdım, bir ortam kiraladım. Bu ortama gerçekten ne kadar ihtiyacım var? Bu ortamın boyutu benim uygulamamın çalışması için yeterli mi veya gereğinden fazla mı büyük? Bu tür konuları
Sadece hani sadece yöneticiler, liderler veya finans uzmanları değil, bizzat teknik personellerin, developerların, kod yazan insanların veya cloud ortamında bir şeylere dokunan insanların da bu farkındalığa sahip olması gerekiyor. Bu artık sektörde beklenen yetkinliklerden bir tanesi. Cost management konusunda da proaktif bir yaklaşıma sahip olmamız artık önemli bir unsur. Burada ise aslında şunu kastediyoruz. Sadece ve sadece bir çıktı olarak değil, bir faturalandırmanın sonucunda alınabilecek aksiyonlar olarak değil, gelecek faturalandırmaları göz önünde bulundurarak aksiyonlarımızı önceden alabilmeyi ve bununla birlikte bunun gerekliliği olarak gerekli izleme, takip etme, alarmların ve uyarı sistemlerinin geliştirilmesi, bunun bir parçası olarak geniş bir çerçevede gelecek beklenmedik fiyatlandırmaları ve faturalandırmaları önceden anlayabilmeyi ve bunlara gerekli önlemleri alabilmeyi içeren bir tabir. Proaktif bir şekilde maliyetlerin yönetilmesi gerekiyor. Bu noktada pek çok farklı birimin farklı görev ve sorumlulukları vardır. Bu görev ve sorumluluklar içerisinde bildiğiniz gibi daha çok cloud ortamından bahsediyorsak işte cloud engineer'lar direkt olarak bu ortamla muhataplardır. Fakat bazı şirketlerde de direkt olarak farklı yazılım geliştirme ekipleri kendi ortamlarından ve kendi altyapı birimlerinden birimleriyle ilgili daha çok sorumluluğa sahip olabilirler. Ve bu noktada kendi maliyet yönetimlerini bizzat bu teknik personellerin kendilerinin gerçekleştirmesi beklenebilir. O yüzden bu konuyu anlayabilmek ve bu konuyla ilgili gelecekte karşımıza neler çıkabilir, bununla ilgili kafamızda bazı şeylerin oluşması önemli olacaktır. Ben de hali hazırda özellikle yapay zeka platformlarının çalıştığı altyapı ve platform katmanlarından sorumlu olarak çalışıyorum. Ve aslında bu da benim sorumluluklarımdan bir tanesi. Bir ürün deploy edilecek, bir ürün çalışacak ve bu ürünün ihtiyaç duyduğu bazı kaynaklar var. Ve bu kaynaklar gerçekten şeffaf, takip edilebilir. Kaynak kullanımı, fiyatlandırma politikaları, enerji tüketimi, uygulamaların performansları gibi takip edilebilecek, değerlendirilebilecek bütün farklı metrikler ve bu tarz analiz içeriklerinin bizim gibi gerek platform tarafında çalışan, gerekse bu tarz farklı teknik kademelerde çalışan insanlar tarafından incelenmesi gerekiyor. Ve bununla ilgili sizlere bazı küçük bilgiler vermeye çalışacağım bugün. Özellikle cloud'dan bahsediyoruz. Cloud dediğimiz zaman birçok farklı aslında cloud yapısını bir arada değerlendirebiliriz. Bildiğiniz gibi birçok farklı büyük çaplı bulut hizmet sağlayıcıları var. Bunların içerisinde AWS, Microsoft Azure, Google Cloud'u sayabiliriz. Bunlar bizim en ortamızdaki çekirdeği oluşturuyorlar. Ve bunların dışında da aslında birçok farklı ürün ile bir arada olmamız gerekiyor. Farklı data hizmetleri, farklı monitoring hizmetleri, yerine göre farklı cache ve CDN hizmetlerine sahibiz. Farklı farklı cloud hizmet sağlayıcılarının sunduğu farklı servislerle de muhatap olabiliriz. Ve bunların bütün çeperinde ise farklı birimler kapsayıcı bir şekilde aslında bütün içeriği anlamak ve bununla ilgili planlar yapmak durumunda olabiliyor. FinOps ekipleri, danışmanlar, cloud operasyon birimleri, mühendislik ve liderlik birimleri gibi farklı bu mimarinin ve şirketlerin yönetim şemalarının içerisinde bulunan farklı birimler aslında bütün bu FinOps ekosisteminin bir parçası. Biz sadece ay sonunda gelen cloud faturasına bakarak bir değerlendirmede bulunmuyoruz. Bütün sistem içerisinde kullandığımız, takip etmek için kullandığımız
data hizmetleri için kullandığımız birçok farklı ürün ile sorumlu olduğumuz gibi bu ürünleri kullanarak da bu maliyetlendirme ve kullanım senaryolarımızı iyileştirmeye çalışıyoruz. Ve bütün aslında bu yapıya biz FinOps diyoruz. Bu FinOps dediğimiz şey aslında biraz kültür işi. Çok büyük şirketlerde gerçekten FinOps takımları ve gerçekten FinOps yöneticileri, FinOps personelleri var. Fakat FinOps kültürü teknolojik yaklaşımların şirketin bu finansal planlamaları ve gelecek projeksiyonlarıyla gerçekten dengeli ve böyle tutarlı bir şekilde ilerleyip ilerlemediğinin ve bu kültürün uygulanabilirliği noktasında teknik personellerin ve farklı birimlerin bu kültüre adapte olup bu kültürü benimsemeleri için ortaya çıkmış ve herkesin böyle uygulama noktasında ve anlama noktasında en alt kademeden en üst kademeye kadar veya yatayda pek çok farklı birimin aynı dili konuşarak günün sonunda herkes şirketin veya içerisinde bulunduğu ekosistemin çıkarlarına hizmet ediyor. Fakat bu çıkarlara hizmet ederken de ortaya çıkacak herhangi bir maliyet sorunu, herhangi bir reliability, security, herhangi bir performansa yönelik bir sorun bile bütün bu değerler yapısına zarar verebilir. O yüzden ne diyoruz? Bütün bir uygulamanın hayat döngüsünü inceler gibi bir şirketin de hayat döngüsünü inceleyebiliriz. Bunun içerisinde teknik personellerin kendi sorumlu olduğu alanları yönetmesi, farklı personellerin kendi sorumlu olduğu alanları yönetmesiyle birlikte şirketin genel hedeflerine herkesin katkı sağlaması amaçlanıyor. Toplam ekosistem içerisindeki bu bulut programına diyelim ben bir Google Cloud kullanıyorum, AWS kullanıyorum, IBM Cloud kullanıyorum. Herhangi bir bulut hizmet sağlayıcı kullandığımda kritik olarak harcamalarımı kısmaya çalışırım. Öncelikle harcamalarımı tespit etmeye ve bu harcamalarımı azaltmaya çalışırım. Özelleşmiş bulut teknolojileri ve bu bulut teknolojileri farklı farklı konularda bizlere hizmet sağlayan teknolojiler olabilir. Biz performansımızı arttırmak için örnek veriyorum. Bir CDN sunucusu kullanıyorum. Bir CDN servislerini kullanıyoruz veya serverless olarak bizlere sunulan farklı farklı ürünleri kullanıyor olabiliriz. Özellikle monitoring tarafında farklı çözümleri kullanabiliriz. Bu büyük bulut altyapılarının çoğu bunların içerisinde neler var? Sanal makineler var, operasyonel ve güvenlik bakımından hem güvenliğe katkı sağlayan hem de gözlemlenebilirliğe katkı sağlayan pek çok farklı ürün var. Ve bunların hepsi bir arada bizim bu FinOps kültürünün alt birimlerini ifade ediyor. Bunların hepsini bir şekilde bu visibility ve monitoring kavramlarını ortak bir şekilde değerlendirdiğimizde örnek veriyorum benim bulut mimarim içerisinde farklı farklı serverlar var. Ben bu serverlarımın hem güvenliğinden emin olmalıyım, hem kaynak kullanımlarından emin olmalıyım, hem maliyet yönetimi bakımından benim amacıma ve hedeflerime uygun bir şekilde ölçeklendirilmiş kaynaklara mı sahibim, bundan emin olmalıyım. Gerek kullanıcıların erişmesi, gerek müşterilerin erişmesi bakımından performans noktasında veya özellikle güvenlik açıkları noktasında pek çok farklı konuyu bir noktadan takip edebilir olmalıyım. İşte burada bu visibility kavramı çok ön plana çıkıyor. Bütün bu ayak izleri bu yapı içerisinde bir araya geliyor ve ben maliyetimi takip ettiğim gibi uygulamaların performanslarını, güvenlik açıklarını iyileştirebileceğim her şeyi takip etmem gerekiyor ve bütün bu yapının hayat döngüsüne katkı sağlamam hedefleniyor. Birincisi cloud dünyasında belli başlı am, takip etmemiz gereken, böyle anlamamız gereken bazı temel noktalar var. Birincisi bir merkezi olmayan bir satın alma yapısıyla karşı karşıyayız. Böyle mühendisler kendileri bir harcama yaratabiliyor. Yani ben bir şey satın almak istiyorum deyip bir yere gitmiyorum. Benim erişimim varsa cloud ortamından
deploy ettiğim bir şey dolayısıyla bir faturalandırmaya, bir şey satın almaya başlayabilirim. Bir maliyet yaratmaya başlayabilirim. Şirket içerisindeki bu ortama erişimi olan herhangi bir developer, herhangi bir mühendis buraya bir şey deploy ettiği zaman, buradan bir hizmet satın aldığı zaman, bu bulut hizmet sağlayıcısı üzerinde herhangi bir şey kullandığı zaman veya bir API çağrısı yaptığı zaman burada bir kullanıma sebep olur. Ve buradaki her kullanım nihayetinde bir fiyatlandırmayla sonuçlanacaktır. Bu geleneksel modelden farklı. Geleneksel modelde ne yapıyorduk? Ne yapılırdı? Bir satın alma departmanı olurdu. Bir şeye ihtiyacın olduğu zaman oraya giderdin. Bunlar izin verirse bir şey alırdın gibi. Bu cloud ortamında tabii ki bu şirketin polisilerine, planlamasına bağlı olarak artık herkes ihtiyaç duyduğu zaman bir şeyler alabilir. Ve bu neye sebep oluyor? Böyle değişken bir harcamaya sebep oluyor. Bu bulut harcamaları operasyonel harcamalardır ve değişken bir şekilde karşımıza çıkabiliyor. Bunların optimize edilmesi lazım. Her ay faturanız değişebilir. Kullanıma göre ödeme yaparsınız. Pay as you go kavramından önceki oturumlarda mutlaka arkadaşlarımız bahsetmişlerdir. Bu pay as you go yapısında kullandığınız kadar ödersiniz. Siz elbette bazı taahhütler verebilirsiniz. Ben bu kapasiteyi şu kadar bir süre kullanacağım ve bunun için sabit bir fiyatlandırma istiyorum diyebilirsiniz hizmet sağlayıcıdan. Fakat bunun dışında pek çok konuda neredeyse her ay size gelen fatura bir önceki aydan farklı olabilir. Fazla veya az olabilir. Burada çok değişken bir ödemeler dengesiyle karşı karşıyayız. Ve aynı zamanda bu bulut dünyasında pek çok farklı servis var dedik. Çok geniş bir ürün havuzu ve kaynak havuzu var. Ve bu kaynak havuzu içerisinde bizim sahip olduğumuz güzel nimetlerden bir tanesi ölçeklenebilirlik. Biz artık ölçeklenebiliyoruz. İhtiyacımız doğrultusunda pek çok farklı kaynağı alabiliriz. Eğer yukarı yönlü ölçeklenmemiz gerekirse, yapımızı büyütmemiz gerekirse ne yapıyoruz? Aa, yeni makineler ekleyebilirim sistemime. Var olan makinelerimin boyutlarını arttırabilirim. Yeni şeyler deploy edebilirim ve müşterilerimden gelen isteği karşılayabilmek için yeni CPU çekirdekleri, yeni memoriler, yeni sonucular, gerek depolama bakımından, network kullanımı bakımından kullanımımı arttırabilirim. Ve bu arttırma ile birlikte maliyetlerim de artmış olacak. İşte maliyetleri takip etme konusu burada önemli olacak. Eskiden ölçeklenme bu belki de bu kadar kolay değildi. Benim var olan bir yapım vardı. Bunu arttırmak istediğim zaman gerçekten fiziksel olarak bir şeyler satın almam gerekirdi. Kendi fiziksel sunucularımı yönettiğim senaryoda. Şimdi ölçeklenme daha kolay olduğu için aynı zamanda ne oluyor? Bu ölçeklenme ile birlikte bunun bize fiyat bakımından, cebimizi yakması bakımından bize dokunması da artık daha kolay oluyor. O yüzden güzel nimetleri var bu ortamların, fakat bununla birlikte eğer mantıklı ve gerçekten akılcı bir şekilde yönetilmezse de risklerini bir arada getiriyor. Ben iflas da edebilirim. Şöyle şeyler olabiliyor. Bunlar hepimizin başına gelmiştir. Özel bir ortam, herhangi bir makine kurarsınız ve bu makineyi kurarken bir cloud ortamında bunun boyutuna çok da bakmazsınız. Ya acil bir işim var, hızlıca büyük bir makine satın alayım, büyük bir makine başlatayım, onu kullanayım, uygulamamı deploy edeyim, çalıştırayım dersiniz. Fakat daha sonrasında aradan belli bir vakit geçtikten sonra fark edersiniz ki ya ben bu makineyi kullanmıştım ama kapatmayı unutmuşum. Artık iş işten geçmiş olabilir. Ee, Çok ciddi bir fiyatla, böyle bir maliyetle size gelen bir faturayla karşılaşabiliyorsunuz. O yüzden bu ürünleri kullanırken bunların maliyetlerini de yönetmemiz bizim için önemli bir hale geliyor. Bulut ortamlarında bir karmaşıklık var. Çünkü her bir ürünün fiyatı farklı, kullandığınız her şeyin fiyatı farklı. Pek çok farklı şey için farklı fiyatlar var. Kullandığınız her bir sanal makine boyutunun farklı bir fiyatı var. İhtiyacınıza göre bir network trafiğinin belli başlı fiyatları var. İçeride
Depoladığınız herhangi bir resmin, herhangi bir dokümanın, herhangi bir logun belli bir fiyatı var. Gigabyte başına, terabayt başına fiyatlar var ve her şey için farklı farklı fiyatlar var ve bu biraz aslında karmaşıklığa sebep oluyor dışarıdan baktığımız zaman. Bununla ilgili bazı özellikle bu karmaşıklığın yönetimi konusunda ve karşılaşılan zorluklarla ilgili farklı araştırma raporlarından bazı rakamlar paylaşacağım sizlere. Bulut harcamalarının %35'i her yıl israf ediliyor ve %75'i artan verimsizlikler görüyor. Yani düşünün 100 lira harcıyorsunuz ve 35 lirası direkt olarak çöpe gidiyor ki bu aslında gerçek bir veri, hatta iyimser bir veri bile diyebiliriz. Gerçekten detaylı bir şekilde incelediğimiz zaman şirketlerin büyük çoğunluğu ciddi manada belki de yarıya yakın, yani atıyorum %50, %40'a yakın bir israf içerisinde olabiliyor bu tarz e, infra ve cloud platformlarında. Çünkü burada çok ciddi bir em, gerçekten görünürlüğe ihtiyacımız var. Yani siz uygulamanızı deploy ettiniz herhangi bir boyuttaki bir makineye ve her şey çok güzel çalışıyor ama gerçekten o kadar büyük bir makineye ihtiyacınız var mı? Şimdi bunun için ayrıca farklı monitoring tool'ları, farklı telemetri araçlarına ihtiyacınız var. Bunların bir şekilde analiz edilmesi lazım. Şimdi bu ayrı bir aşama. Sizin öncelikle amacınız uygulamanızı deploy etmek ve müşterilerinize bu hizmeti ulaştırmaksa tamam, işinizi çok güzel yapıyorsunuz ve işin bu noktasıyla mutlu olabilirsiniz ve ya sonrası o an için aklınıza gelmeyebilir. Fakat gerçekten kullandığım bu mimari içerisindeki bu kaynaklara gerçekten ihtiyacım var mı? Acaba bir şeyleri kısarsam, bazı kaynakları azaltırsam uygulamam yine aynı performansla çalışabilir mi? Müşterilerime yine aynı performansı ve hizmeti sunabilir miyim? Bu soruyu sorduğumuzda ve bununla ilgili gerekli çalışmaları ve analizleri yaptığımızda ortaya çıkan sonuçta belki %20, %30'luk bir kar imkanına sahip olabiliyoruz. O yüzden detaylı olarak ortam içerisinde kaynak kullanımı ve verimliliği arttırmak için neler yapılabilir? Bu bütün şirketlerin artık şu an dünya genelinde aklınıza gelecek bütün farklı ölçeklerdeki şirketlerde detaylı olarak konuşulan ve incelenen konulardan bir tanesi. Gerek teknoloji alanında çalışan liderler ve bunların %40'ı bu görünürlük ve kontrol eksikliğini büyük bir engel olarak görüyorlar bu bulut harcamalarını optimizasyon konusunda. Bunun alt başlığı olarak hem harcamaların optimizasyonu olarak düşünebilirsiniz, performansın optimizasyonu olarak düşünebilirsiniz. Bütün operasyonel süreçlerin optimize edilmesi için bir görünürlüğe ihtiyacımız var ve her şeyi kontrol edebilir olmamız lazım. Her şey kontrolümüzün altında olması lazım. Kontrol konusunda bir eksiğimiz varsa, ya nerede hangi kaynak var, nereye deploy edilmiş, çok geniş developer ekiplerim var. Ortada bir makine var ama bunun sorumluluğu kimde? Zamanında biri açmış bırakmış. Bunun kim bununla ilgileniyor? Bunu kim maintain ediyor? Bu kimin sorumluluğunda? Ve bu ortamla ilgili benim bazı testler yapmam lazım. Yerine göre bu uygulamayı farklı bir yere taşımam lazım. Daha az kaynak kullanacağından emin olduğum noktada bu uygulamanın performansı ile ilgili bazı testler yapmam gerekebilir. Bu uygulamayı kim biliyor? Bu uygulamayı kim yazdı? Gerek personel, gerek development süreçleri, gerek operasyonel ve altyapıdaki kullanım süreçleriyle ilgili kontrol ve görünürlük ve şeffafiyete ihtiyacımız var. Organizasyonların %70'i bu ortamları yönetecek yetenekli cloud engineer'lar, bulut profesyonellerini bulmakta zorlanıyorlar. Bu çok önemli bir konu. Özellikle bu bulut dünyası tabii ki hayatımızda olan ve her zaman hayatımızda olacak ve hatta artarak hayatımızda olacak bir konu. Bulut dediğimiz zaman sadece public cloud'u düşünmenize gerek yok. Public cloud elbette çok geniş bir yer kapsayacak ama bununla birlikte private cloud, hibrit cloud ortamları olacak. Sanallaştırma ortamları olacak. Farklı farklı
çözümleri sunan teknolojilerin kullanıldığı ortamlar olacak ve bu teknolojileri adapte eden şirketler olacak. Bu noktada yetişmiş eleman bulmak gerçekten çok zor. Özellikle bu oturumda bizlere eşlik eden gerek üniversitemizden gerek kulüplerimizden öğrenci arkadaşlarımız için bu konu önemli bir konu. Bu tarz esasında çok çok yeni teknolojilerden bahsetmiyoruz. Böyle dün icat edilmiş bir teknoloji ve bu yüzden bu konuyu bilen insan yok demiyoruz. 10-20 yıldır aktif olarak pek çok farklı şirket bu alanda çok geniş çaplı hizmet veriyor. Fakat bu konuya adapte olan şirket sayısı ve ölçekler çok yüksek olduğu için buradaki profesyonel personele olan ihtiyaç kolaylıkla kapanmıyor. Ve bu yüzden özellikle kariyer planlaması yapan arkadaşlarımız, sadece belli bir alandan bahsetmiyoruz ama bu tarz kendi alanınızı bu tarz bulut ortamlarında nasıl uygulayabileceğiniz, bulut ortamlarının ve alanınız her neyse bir uygulama geliştiriyor olabilirsiniz, bir oyun tasarlıyor olabilirsiniz, güvenlik alanında çalışıyor olabilirsiniz. Yaptığınız işi optimize bir şekilde nasıl yapabiliriz sorusunu sorarak kendinizi geliştirdiğinizde bu çıktıdan da görüyorsunuz, sektörün aradığı bir insan oluyorsunuz. Ve bu noktada bu çok ciddi bir rakam. %70'i gerçekten profesyonel insanlar bulmakta zorlanıyorlar. Ve bu profesyonellikte esasen tecrübeye dayanan bir profesyonellik. Ve tecrübe kazanmak için de siz de sahip olduğunuz imkanları kendi projeleriniz için, ödevleriniz için e, hafta sonu boş vakitlerinizde yaptığınız, geliştirdiğiniz küçük küçük farklı projeler için bu tarz yaklaşımları nasıl uygulayabiliriz? Güzel güzel dersler işlediniz bu YouTube kanalında. Farklı hocalarımız güzel eğitimler verdiler. Örnek veriyorum, ölçeklenme ile ilgili, güvenlik uygulamaları ile ilgili. Bu tarz farklı içerikleri kendi projelerinizde nasıl en optimum, en optimize ve en iyi uygulamaları, best practice'leri nasıl takip ederek yapabilirim? Bir şey geliştirdim. Fakat bu geliştirdiğim şeyin farklı production ortamlarında karşılaşılabilecek zorluklar nelerdir? Bunları göz önünde bulundurarak uygulamamı nasıl iyileştirebilirim? Uygulamamla ilgili tasarlamam gereken şeyler nelerdir? Bu konulara odaklandığınız zaman e, farklı bir noktadan yaklaşıp ve bu yaklaştığınız nokta şöyle bir şey olacaktır. Şirketlerin ve sektörün ihtiyaç duyduğu bir yeteneği aslında barındıran bir şeyi e, deneyimlemiş olacaksınız. Henüz sektöre girmeden önce de. Proaktif maliyet yönetiminden bahsettik. Görünürlük konusuna geliyoruz. Şimdi buradaki mesaj çok net. Görünürlüğe ihtiyacımız var. Düşük görünürlüğe sahip olursak, yani şeffaflık olarak, takip etmek, monitoring olarak, bütün her şeyi görünürlük olarak özetleyebiliriz. Büyük bir verimsizliğe sahip oluyoruz. Geniş bir görünürlüğe ve kontrole sahip olmazsak. 2025 yılına kadar şirketler bütçelerinin %40'ını bu teknik borcu sürdürmeye harcayacaklar. Yani mevcut sistemleri ayakta tutmaya çalışırken para gidiyor ve modernizasyon için gerekli zamanı, gerekli inovasyonu, gerekli yeteneği bulamıyorlar. Pek çok bu tarz şirket var. Çok eski sistemlerde çalışan şirketler var. Birçok farklı teknoloji ve birçok farklı alt ürün için. Bu ürünleri ne yapmaları lazım? Modernize etmeleri lazım. Atıyorum, çok eski bir yazılım dilinde yazılmış bir ürün olabilir veya bir yazılım dilinin çok eski bir versiyonda yazılmış veya çok eski bir işletim sisteminde çalışan ürün olabilir. Bunların güncellenmesi lazım, fakat gerek güncel ihtiyaçlardan, aciliyetlerden dolayı bunlara vakit kalmıyor olabiliyor. Öncelikle burada neye ihtiyaç var? Birincisi, teknik olarak yeterliliğe ihtiyacımız var. İkincisi de bunun farkında olmamız gerekiyor. Örnek veriyorum, çok eski bir yazılım dilinde, çok eski bir ortamda çalışan bir web sitem var. Çalıştığı için dokunmuyorum. Örnek veriyorum, ben büyük bir bankayım. Herhangi bir ödeme servisim çalışıyor ama çok eski, güncellenmesi gerekiyor. Update edilmesi lazım. Belki
güncel versiyonlarında çok daha az kaynak tüketecek fakat ben bunun farkında değilim. Ya zaten çalışıyor, dokunmayayım diyebilirim. Bu tarz işte kötü alışkanlıkların bir kenara bırakılıp bu teknik personellerin ve teknik yeterliliklerin bir anlamda da vizyoner bir yönetimle birlikte gerekli modernizasyonların yapılıp optimize sonuçlara ulaşmamız gerekiyor. İnovasyona değil, onboarding'e harcanan zaman bir çalışanı değiştirmenin maliyeti, o çalışanın yıllık maaşının e, yarısından 2 katına çıkabiliyor. Burada teknik personellere olan büyük bir ihtiyaç var. Bu konuda da bir maliyet şirketlerin sırtına binmiş oluyor. Deploy edilen altyapı veya da kodun ve bunların ihtiyaç duyduğu gereksinimlerin maliyetlerine dair gerekli şeffaflığa, gerekli öngörüye sahip olmayabilirim. Ve şirketlerin %77'si veri kalitesi sorunları yaşıyor. %91'i bunun şirket performansını etkilediğini söylüyor. Burada çeşitli şeyleri göz önünde bulundurabiliriz. Geniş, sağlam, gerek güvenlik bakımından, gerekse bu tarz uygulamaların optimize bir şekilde çalışması bakımından büyük bir ihtiyaç var burada. Ve bu ihtiyacı karşılamak için birincisi ortamda bulunan yapıyı ciddi bir şekilde kontrol etmem gerekiyor. Ve bu kontrol sonucunda da pek çok farklı noktada geliştirilebilir imkanlar ortaya çıkartabilirim. Güvenlik bakımından eksiklerim olabilir. Optimizasyon bakımından eksiklerim olabilir. Otomasyon bakımından eksiklerim olabilir. Bazı işlemleri otomatize ederek çok ciddi vakit kazanabilirim. Örnek veriyorum, bir şeylerin deploy edilmesi lazım ve burada bazı uygulama deploy edilecek, ayağa kalkacak, testlerin çalışması lazım, trafik yönetimiyle ilgili bazı şeyler lazım. Buralarda pek çok manuel olarak yapılan işlem var. Bu tarz manuel işlemleri olabildiğince azaltmam gerekiyor. Ben farklı farklı manuel olarak yapılabilecek işlemleri otomatize ettiğim zaman uzun vadede çok 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 ciddi zaman kazanabiliyorum. Gerek performans bakımından olsun, gerek uygulamaların ve altyapının modernize edilmesi olsun. Bu noktalarda çok ciddi bir gelişme imkanına sahibim. 2028 yılına kadar büyük bulut planlamaları organize eden şirketlerin %70'i harcamalarını doğru bir şekilde takip edemeyecek ve iş değerlerini ölçemeyecek. Bu da resmi raporlardan çıkan bir sonuç. Ciddi manada burada bir sıkıntı var. Bir harcama yapıyorlar. Fakat bu harcamanın nereye gittiği, gerçekten bu harcamanın sonucunda ben bir değer üretiyor muyum, üretmiyor muyum? Bu konuya dair net bir şeffaflığa sahip değiller pek çok şirket. Şimdi şöyle düşünün, her şirket bir teknoloji şirketi değil. Teknolojiyi kullanan böyle legacy eski şirketler de var. Tamam, bir teknoloji kullanıyorlar, müşterilerine hizmet veriyorlar fakat bir de teknoloji startupları var. Bunlar çok geniş teknoloji departmanları olan şirketler. Bu tarz olmayan şirketlerde ortada bir teknoloji kullanılıyor ve bunun için ciddi maliyetler yakılıyor. Fakat bunun takibi konusunda ciddi eksikliklerle karşılaşıyorlar. İşte bunun için pek çok farklı danışmanlık şirketleri ortaya çıkıyor. Ürün geliştiren, sırf maliyet yönetimi bakımından danışmanlık veren, hem uygulama optimizasyonu olsun hem bu altyapı yönetimi olsun ve özel bir özelleşme olarak da sırf maliyet yönetimi bakımından hizmet veren danışmanlık şirketleri, ürün grupları ortaya çıkıyor. Ve bunlar ciddi bir kitleye hitap ediyorlar. FinOps'tan bahsettik. FinOps'un bir kültür olduğundan ve bütün organizasyonun bu kültürü takip etmesi gerektiğinden bahsettik. Ve bu FinOps'la birlikte de takdir edersiniz ki buna adapte olma konusunda bazı zorluklar ortaya çıkıyor. %41'lik bir oran görüyorsunuz. Organizasyonların neredeyse yarısı
doğru tahminleme yapamadığından bahsediyor. %57'si tahmin doğruluğunun artan bir öncelik olduğunu söylüyorlar. Çünkü o manuel olarak yapılan işlemler veya otomatik tahminlere çok bağımlılar. Yani harcama planlaması için destekleri yok. Bir harcama planlaması için zaman zaman ek araçlara ihtiyacımız oluyor. Bundan önce bahsettiğimiz gibi uygulamaların kullandığı kaynaklar, benim halihazırdaki kaynaklarım, benim halihazırdaki faturalandırma planlarım ve bu gelecekle ilgili şirketlerimin büyümesi, ortamımın gelişmesi, müşteri kitlemin genişlemesi gibi gelişmeye, büyümeye ve maliyetimin artmasına yönelik olarak planlama yapabilecek araçlara sahip olmayabilirim. Ve bu noktada da zorluk yaşıyorum. İşte planlama ve geleceğe yönelik olarak tamam şu an elimde bir fatura var fakat gelecekte bu ne olacak? Gelecekte benim kullanımım artacaksa bununla birlikte de benim faturalarım artacak. Tamam benim belki uygulamalarım daha iyi çalışacak, benim kodum daha çok gelişecek. Ben daha fazla mühendis istihdam edeceğim fakat bununla birlikte harcamalarım ve platformundaki kullanım artacak. O yüzden bunlarla ilgili güzel bir planlamaya ihtiyacım var. Ve bunun için de detaylı bir şeffaflığa ihtiyacım var. Ve buradaki işte forecasting denen konu çok ciddi bir şekilde ön plana çıkıyor ve bunun dinamik bir şekilde gerçekleşmesi lazım. Yani ben oturup birkaç gün boyunca manuel bir şekilde hesaplamalar yapmamam lazım. Otomatize bir şekilde arka planda bir yapının bana demesi lazım ki sen bugünkü kullanımınla ve son bir haftadaki kullanım alışkanlıklarına devam edersen önümüzdeki bir ay, bir yıl, 2 yıl, 3 yıl sürecince şu kadarlık bir fatura ile karşılaşacaksın. Şimdi şirketin yöneticileri, şirketteki finans birimleri bunu gördüğü zaman da ya tamam belki bugünkü fatura ucuz geliyor olabilir ama bundan bir yıl sonra faturamın çok yüksek olduğunu görebilirim. Ve bu noktada önlemleri daha önceden almak için bize bir imkan tanımış olacak. FinOps kültürüne adapte konusunda da bu başarının önünde bazı engeller listelenmiş. Burada farklı engeller görüyorsunuz, blockerlar görüyorsunuz. Farklı bulut sağlayıcılar arasında farklı fiyatlandırmalar var. Her bulut hizmet sağlayıcının farklı terminolojileri var. Ve farklı terminolojiler bazen kafa karışıklığına sebep olabiliyor. Birincisi servislerin isimlendirmeleri farklı. Bazı noktalarda fiyatlandırmalar farklı. Fiyatlandırmaların nasıl hesaplandığı da fark edebiliyor. Farklı şirketlerde, farklı hizmet sağlayıcılarda. Şimdi siz özellikle birden fazla farklı bulut hizmet sağlayıcısından hizmet alan bir şirketseniz fiyatlandırmayı, maliyeti yönetme konusunda biraz zorlanabilirsiniz. Örnek veriyorum. Bir yerde kullandığınız boyut, kapasite farklı bir hizmet sağlayıcıda farklı fiyat olabilir. Siz sadece kapasite üzerinden bir çarpma işlemi gerçekleştiremezsiniz. Network kullanımı ile ilgili ihtiyaçlar, farklı noktalarda ihtiyaç duyulan farklı kaynakların fiyatlandırmaları da farklı olabiliyor ve bunların isimlendirmeleri de farklı olabiliyor. O yüzden özellikle multi-cloud çalışan şirketlerde merkezi olarak multi-cloud'un cost'unu yönetmek için bazı ek araçlara ihtiyaç var. İkincisi, bulutta yapılacak olan israfları, sahipsiz kalan, boşta kalan, kullanılmayan kaynakları kolayca tespit etmemiz lazım. Bu önemli konulardan bir tanesi. Bazen bizim disklerimiz boşta kalabiliyor ve bu diskler boşta durdukça fiyat yazıyorlar. Benim birden fazla makinem olabilir, bir cluster içerisinde birden fazla farklı makineye sahip olabilirim. Fakat bu makinelere bağlı olan diskler var, bağlı olmayan diskler var. Bütün storage, disk yönetimi veya halihazırda kullanmadığım idle olarak kalan fakat arka planda çalışan bir sanal makine, herhangi bir server, herhangi bir servis bana maliyet yaratmaya, bana
zarar olarak dönmeye devam edebilir. Bunların tespit edilmesi lazım. Ve ortamınız çok çok büyükse bunları çok kolay filtreleyemeyebilirsiniz. Bunun için atıyorum ayrıca script'ler yazmanız gerekir. Ayrıca gerçekten bunları araştırmanız, ayrıca bakmanız gerekebilir. Üçüncüsü, bu tarz multi-cloud ortamlardaki indirim programlarından kolayca karşılaştırma yapamayabiliriz. AWS'te saving planlar vardır. Azure'da reserved instance'lar vardır. Bu tarz Google Cloud'da da commitment verirsiniz. Bir geleceğe yönelik olarak herhangi bir kaynağı, herhangi bir kapasiteyi rezerv ettiğiniz zaman bununla ilgili alacağınız indirim konuları farklı cloud provider'larda farklı olabilir. Ve bunların da belli bir noktadan yönetilmesi lazım. Birden fazla cloud'u bilen, buradaki fiyatlandırma politikalarını bilen, bununla ilgili planlama yapabilen bir yapıya, böyle bir teknik kabiliyete ihtiyacınız var. Buluttaki containerized ortamların maliyetlerini incelemek, Kubernetes ortamlarının maliyetlerini incelemek önemli bir konu. Bu tarz ortamların bu tarz ortamlarda, şimdi clustered yapılarda birden fazla benim uygulamam bir arada çalışıyor. Herhangi bir mikroservis mimarisine sahip olduğumuzu düşünelim. Birden fazla uygulama bir arada çalışacak. Bu uygulamalar ne kadar kaynağı ne kadar tüketiyorlar? Birden fazla sanal sonucu bir cluster içerisinde bir arada çalışacak. Ve uygulamalar dağıtık bir şekilde farklı makinelerde yer alıyor olabilir. Bu noktada biraz daha farklı bir şekilde görünürlüğe ihtiyacım var. Uygulama bütünleri toplamda ne kadar kaynak kullanıyor? Direkt olarak örnek veriyorum. Bir sanal makinenin toplam kullanımına değil de benim spesifik olarak uygulamam, herhangi bir konteyner yapım, herhangi bir mikroservisim ne kadar kaynak kullanıyor? Bunları incelemem gerekebilir. Bu noktalarda da dışarıdan bakınca anlayamayabilirim bunu. Bunun içine girmem, detayına bakmam, bununla ilgili ek API'ler çalıştırmam gerekir. Maliyet ve gelir verilerini bütünsel olarak algılamam lazım. Hangi ürün para kazandırıyor, hangi ürün para kazandırmıyor? Bununla ilgili bir analiz yapabilirim. Uygulamaların performansını sağlamak için aşırı kaynağa güvenirsem burada da bir sıkıntı yaşayabilirim. Çok büyük kaynak vereyim, uygulamanın çalıştığından emin olayım diyebilirim. Genelde böyle yapıyoruz. Bunu yapmamamız lazım. Gerçekten uygulamanın ihtiyaç duyduğu kadar kaynağı ona vermemiz lazım. İhtiyaç duyduğumuz zaman yukarı yönlü ölçeklenmemiz lazım ve bunun da otomatik olarak gerçekleşiyor olması lazım. İşte bunun için autoscaling diye bir kavram var. Performans ve maliyetin iş gereksinimlerini anlayabilmem ve align edebilmem lazım. Ve bütün bunlar FinOps'u zorlaştıran başlıklar içerisinde. Bir uygulamam var. Bu uygulamanın yarattığı bir maliyet var. Ve bu uygulamanın bir business çıktısı olması lazım. Bu uygulama gerçekten neye dokunuyor? Bu uygulamayı ne kadar insan kullanıyor? Bu uygulama şirketime ne kadar kaynak, ne kadar maddi olarak bir çıktı üretiyor? Bunları görebilir, bilebilir olmam gerekiyor. Şimdi bu blockerlardan bahsettik. Bize zorluk yaratan konulardan ve bunların sonucunda da ne tür aksiyonlar alabiliriz? Hızlıca bunlara bakalım. Birincisi tutarsız kavramlarla karşılaşıyoruz bulut ortamlarında. Bunun için maliyetleri görüntülemek ve bu maliyetleri hangi ortamlarda ne kadar maliyet üretiyoruz? Hangi ortamlar ne kadarlık bir kullanıma ve ne kadarlık bir maliyet yaratıyor? Bunları bir noktadan görebilmem lazım. İkincisi israfı önlemem lazım. Gereğinden fazla yarattığım kaynaklar için gerekse sahipsiz kalmış, boşta kalmış herhangi bir cloud kaynağı için bu noktalarda maliyetimi ve israfımı azaltmam lazım. İkincisi kullanım bakımından verebileceğim commitment'lar ve taahhütlerle birlikte elde edebileceğim indirim programlarına dair olabildiğince fazla indirimden yararlanabilmem lazım.
Bu konu çok takip edilmeyen bir konu. Şimdi Pay as you go modelinde kullandığınız kadar ödüyorsunuz ve belirli fiyatlandırmalarla karşı karşıyasınız. Fakat siz belli kaynakları belli yıllar boyunca kullanacağınızı taahhüt ettiğinizde, bunları rezerve ettiğinizde hizmet sağlayıcıdan, hizmet sağlayıcı size bazı indirimler yapabiliyor. Ve bu indirimlerden yararlanmak için bunları takip etmek, bunları bilmek lazım ve benim hangi uygulamalarım, hangi ortamlarım bu tarz bir şeyden faydalanabilir? Hangi ortamlarımı ben ilerleyen yıllarda da kullanacağım? Benim şirketimin, benim bu business departmanımın planı nedir? Bunları, bu planlara sahip olduktan sonra bu kültür içerisinde ben bu ortamı, bu kadarlık bir boyutu, bu kadarlık bir kapasiteyi 1 yıl, 3 yıl boyunca kullanacağım dediğimde de bununla ilgili güzel bir indirime sahip olabilirim. Containerized ortamların maliyetlerinin yönetimini ile ilgili detaylı bir böyle bir içgörüye sahip olmam lazım. Detaylarına hakim olmam gerekiyor ki hangi uygulama, özellikle mikroservis yapılarında hangi uygulama ne kadarlık bir kaynak kullanımına sahip, ne kadarlık bir maliyet yaratıyor benim için. Bunları görebilmem lazım. Genel olarak ürünlerimin maliyetleri ne sahip olmam gerektiği gibi burada bir esnekliğe sahip olmam lazım. İhtiyaç duyduğum zaman yukarı yönlü, ihtiyaç duyduğum zaman da aşağı yönlü ölçeklenebilmem lazım. Olabildiğince büyük makineler vereyim, uygulamalarım çalışsın. Tamam, uygulamam çok rahat çalışacak. Fakat otomatize bir şekilde yukarı yönlü veya aşağı yönlü ölçeklenerek performans ihtiyacımı performans ihtiyacıma en iyi şekilde cevap verebilmem ve bunun ardından da maliyetimi kontrol altında tutabilmem gerekiyor. Şimdi Cloud'u doğru bir şekilde yapabilmek için aslında merkezi bir noktadan bu cloud yapısına ve bütün bu operasyonel süreçlere bakmamız lazım. Maliyet yönetimi tek başına bir aslında pencere değil. Bunun içerisinde bütün infranın, gerekirse uygulamaların, hatta security'nin hayat döngüsünü bir noktadan yönetmek bizim için ulaşılması gereken best practice'lerden bir tanesi. Ben maliyete karar verebilmek için kullanmış olduğum kaynakların uygulamalar tarafından ne kadarının utilize edildiği, ne kadarının kullanıldığı veya ne kadarının israf edildiğini bilmem lazım. Bunun için ciddi bir monitoring'e ihtiyacım var. Uygulamaların metriklerine ihtiyacım var. Bununla birlikte madem ben bununla ilgili metriklere sahibim, madem ben bazı loglar topluyorum, o zaman biraz daha geniş bir şekilde loglar toplayayım, uygulamaların geliştirilmesi, network trafiklerinin izlenmesi, buradaki güvenlik bakımından bana sorun çıkartabilecek bazı faktörlerin yine en iyi pratikleri takip ederek iyileştirilmesi konusunu da gündeme alarak ben güvenliği de bir noktadan takip edeyim diyebilirim. İşte asıl amaçlanan konu gerek platform takımlarının sorumlulukları, gerek güvenlik ekiplerinin sorumluluklarının, uygulamayı geliştirip uygulamanın deploy edilmesi ve uygulamanın hayat döngüsünün yönetilmesi gibi bütün operasyonel teknik süreçlerin ve şirketin FinOps kültürüyle birlikte align bir şekilde hareket edebilmesi için bütün süreçlerimi bir noktadan yönetirsem aslında ideal olan noktaya çok çok yaklaşmış olurum. Bu noktada işte HashiCorp logosunu görüyorsunuz. HashiCorp özellikle bu cloud dünyasının ihtiyaçlarını takip ederek bu ihtiyaçlara cevap üretmek için pek çok açık kaynaklı ürünlerle birlikte büyük bir ekosisteme ve büyük bir topluluğa sahip olan şirketlerin başında geliyor. HashiCorp ürünlerini öğrenmek için incelemenizi tavsiye ederim. Aktif olarak da gerek Türkiye'de çok çok aktif olarak bu tarz HashiCorp ürünleri kullanılıyor. Dünyada da aktif olarak kullanılan ve e, bu tarz yeteneklerin istihdam edilmesi konusunda da aranan yetkinlikleri barındırıyor. Bu ürün ekosisteminin sunduğu çözümler. Bunun içinde otomasyon vardır, bunun içinde güvenlik yönetimi vardır, bunun içinde şirketin
operasyonel süreçlerinde ihtiyaç duyulacak olan pek çok farklı alt başlığa yönelik olarak sunulan çözümler vardır. Bu bir dijital transformasyon içerisindeyiz. Bunun için bizim amacımız nedir? Optimizasyona erişmek. Şimdi biz uygulamamızı yazdık, deploy ettik. Bu uygulamanın güvenliğinden emin olmak bir konu ve aynı zamanda bu operasyonlarımız gerek uygulama süreçleri, gerek operasyon süreçleri ve bunların hepsinin çıktısı olarak ortaya çıkan maliyet ve bu maliyetin yönetimi ve optimize edilmesi bugün incelediğimiz konu. Bu optimizasyon süreci içerisinde bir FinOps life cycle'ına sahip olmamız gerektiğini söyledik. Şimdi bunu böyle günlere ve planlara ayırırsak bizim day sıfırımız var bir zaman çizelgesi içerisinde. Day sıfırda biz build ediyoruz uygulamamızı, ortamımızı. Day 1'de bunu deploy ediyoruz. Sonraki günde bu deployment'ı manage ediyoruz, bunu yönetiyoruz. Ve sonraki günlerde de ihtiyaç duyduğumuz zaman gerekirse ortamı silmek, ortamı yenilemek, o ortamı migrate etmek gibi farklı operasyonlarla karşı karşıyayız. Şimdi development ekipleri ne yapıyor? Uygulamayı geliştiriyor. Sonra uygulamayı deploy ediyoruz. Sonra uygulamayı optimize edip güncelliyoruz. Platform ekipleri işin içine giriyor. FinOps ekipleri işin içerisine giriyor. Bütçe planlaması bu işin başında yer alıyor. Sonrasında harcamayı gözden geçiriyoruz. Yerine göre israfı tespit ediyoruz. Ve buradaki maliyetleri üreten farklı merkezlere yansıtıyoruz. Siz şu kadar harcamışsınız, siz bu kadar harcamışsınız. Siz, örnek veriyorum, müşterilere ayrı ayrı faturalandırma gerçekleştiriyorsam, sizin buradaki kullanımla ilgili maliyetiniz şudur diyorum. Burada gördüğünüz gibi FinOps yaklaşımının amacı sadece günün sonunda faturaları kontrol etmek değil. Günün sonunda sadece faturalara bakayım değil. O ürünün en başından itibaren bütün bütçeyi planlamak, uygulamanın geliştirilmesi ve deploy edilmesi anından itibaren ben birinci günde ne kadar harcadım, bundan sonraki günlerde ne kadar harcıyorum ve gelecekte ne kadar harcayacağım ve bu harcamanın sonucunda nasıl bir plana sahip olacağım, bu faturayı kime yansıtacağım, örnek veriyorum, bu harcamayı nereden ödeyeceğim, hangi gelirimle bunu ödeyeceğim. Bütün FinOps yaklaşımı development süreçleriyle bir arada yönetilmesi gereken bir konu. Cloud operasyonlarımı optimize etmekle birlikte bu FinOps kültürü içerisinde yaptığım yatırımların çıktısından emin olmam lazım ve bu yatırımlarımın çıktısını net bir şekilde takip edebilir olmam lazım. Cloud dünyası içerisinde yatırımdan kasıt her şey olabilir. Yani bizim yazdığımız uygulama da bir yatırımdır. Kiraladığımız bir sanal sonucu da yatırımdır. Deploy ettiğimiz kod da bir yatırımdır. Bunların hepsi bir maliyet üretir ve bu maliyetin bir çıktısına sahip olmamız gerekir. Ve bu çıktının nasıl yönetileceğinden emin olmamız gerekir. Tabii ki enterprise konular ama işte şirketlerin ve bu tarz FinOps yaklaşımlarının amacı bu. Şimdi proaktif bir şekilde cost'umuzu yönetmemiz lazım. Ve bu kompleksity'den, buradaki karmaşıklıktan uzaklaşmamız lazım. Ve ortamda bir platform görüyorsunuz ve bu platformun farklı farklı ihtiyaçlara yönelik olarak farklı çözümlerini görüyorsunuz burada. Şurada gördüğünüz bütün küçük logolar aslında farklı ürünlerin logoları. İşte örnek veriyorum, burada Terraform'u görüyorsunuz, Vault'u görüyorsunuz, Packer'ı görüyorsunuz, HashiCorp Waypoint var, Turbonomic var, Cloudability var. Birçok farklı ürünün amacı aslında bütün bu hayat döngüsünü kolaylaştırmak. Şimdi cloud ortamında ben bir sanal sunucu yaratacaksam bu sanal sunucunun bir imajı vardır.
Bu sanal sunucunun imajı benim kullanacağım işletim sistemini temsil eder. Bir sanal sunucuyu daha önceden alınmış bir imajdan fotoğrafı çekilmiş ve dondurulmuş bir işletim sisteminin anı olarak düşünebilirsiniz. Ben bu anı dondurdum, bir imaja sahibim. Bu imaj içerisinde işletim sistemimin çalışması için gerekli olan bütün alt dosyalar ve ürünler mevcut. Ben bu işletim sistemi imajını kullanarak birden fazla sanal makine yaratabilirim. Ve bu işletim sisteminin imajı benim ihtiyacıma göre daha önceden geliştirilmiş, daha önceden iyileştirilmiş, güvenlik noktasında ihtiyaç duyduğum uygulamaların, kütüphanelerin, herhangi bir şey olabilir. Daha önceden yüklenmiş ve hazırlanmış hali olabilir ve ben bunu aktif olarak şirketimin içerisinde dağıtabilirim. Benim development ekiplerim var. Bunların sanal sunuculara ihtiyacı var. Ben onlara şöyle bir şey demiyorum. Sıfırdan bir Windows makine açın ve bunun içine ihtiyaç duyduğunuz şeyleri indirin demiyorum. Önceden her şeyi indirilmiş ve gerekli güvenlik önlemleri alınmış bir makineyi onlara tahsis ediyorum. Ve bu makinenin tahsis edilme süreci, ortamın deploy edilme süreci, yerine göre bu işletim sistemi imajının önceden hazırlanması ve iyileştirilmesi süreçlerini hepsini otomatize edebilir ve sadece bir tuşla benim ekiplerimin ihtiyaç duyduğu makineleri, ortamları, cluster'ları onlara sunabilirim. İşte burası optimize etmemiz gereken ve otomatize etmemiz gereken bir süreç. Bununla birlikte security'yi de göz önünde bulundurmamız gerektiğinden bahsettik. Security konusunda farklı farklı çözümler var. Şimdi bu şuradaki gördüğünüz mavi logo HashiCorp'un Packer ürünü. Bu Packer ürünü de açık kaynaklı olarak incelenebilecek ürünlerden bir tanesi. Aktif olarak projelerinizde kullanabilirsiniz cloud üzerinde. Herhangi bir free tier ürünü kullanırken kendi imajınızı yaratabilir ve kendi imajınız üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz Packer'la. Ve gerek bu Terraform olsun, Packer olsun herhangi bir cloud provider'a bağlı kalmadan farklı farklı hizmet sağlayıcılar üzerinde kullanabileceğiniz ürünler. Ben bu işletim sistemi imajını daha önceden tasarlarken buradaki güvenlik açıklarını minimize edebilirim ve bir hardening'e sahip olabilirim. Bunu önceden tasarlayabilirim ve otomatize edebilirim. Önceden gerek güvenlik açıkları bakımından iyileştirilmiş ve operasyonel süreçleri bakımından iyileştirilmiş ve geliştirilmiş bir işletim sistemini tamamen otomatize bir süreçle dağıtıma çıkartabilirim. Benim şirketim içerisinde kimin ihtiyacı varsa buna sahip olabilir. Burada reusability, tekrar kullanılabilirlik önemli bir konu. Benim pek çok farklı süreci otomatize etmem lazım. Özellikle bu tarz enterprise şirketlerde çok belli standartların takip edilmesi lazım. Güvenlik bakımından, uygulamaların ihtiyaçlarının karşılanması bakımından belli standartları önceden belirleyip bu standartları karşılayan artifact'ler, modüller, imajlar daha önceden tasarlanır ve bunlar tekrar tekrar kullanılabilir bir şekilde sadece küçük variable'ların değiştirilmesiyle farklı takımların hizmetlerine sunulmalıdır. Benim birden fazla farklı takımım var. Bu takımların farklı farklı ihtiyaçları var platform üzerinde. Ve bu takımlara ben operasyon biriminde çalışan bir insan olarak bu arkadaşlarıma ortam vermem lazım. Bir ortam tasarlamam lazım sıfırdan. Ve bu ortamın bazı ihtiyaçları var. Network bakımından, kaynaklar bakımından, compute gücü bakımından, clusterized bir containerized ortamı bakımından. İçerisinde birçok farklı komponenti bulunduran geniş bir ortamı farklı farklı takımlar için sıfırdan yaratmam lazım. Bütün bu süreci otomatize edebilirim ve burada hem bu uygulamaları manuel bir şekilde yapmadığım için zaman yönetim bakımından büyük bir avantaja sahibim. Kaynak kullanımı bakımından büyük bir avantaja sahibim. Daha önceden tasarlamış olduğum
pipeline'larla birlikte tamamen otomatize bir süreç içerisinde daha önceden standart hale getirdiğim kütüphaneler ve güvenlik önlemlerinin uygulanıp test edilmiş ve benim müşterilerime yani herhangi bir developer ekibi olabilir, herhangi bir domainde çalışan farklı ekipler olabilir. Onların kullanımına hazır bir şekilde ihtiyaç duydukları platformu onlara sağlayabilirim. Bu noktada sadece bazı input değişkenlerini değiştirerek farklı takımların ihtiyaçlarına yönelik olarak bu platformları sağladığımda çok geniş bir kullanım kolaylığına sahibim. Ve belli standartlara sahip olan ortamları sağladığım için farklı kişilere ve takımlara ve birimlere maliyetlerini takip etme konusunda, kaynakları takip etme konusunda ve örnek veriyorum security ile ilgili yeni bir güncellemenin, yeni bir patch'in geçilmesine ihtiyaç duyduğumuzda çok hızlı bir şekilde var olan yapıyı izleyip kontrol edebildiğim gibi gerekli güncellemeleri de bir merkezi bir noktadan aynı anda birçok farklı birime tek bir tıklamayla gerçekleştirebilirim. İşte burası otomatize süreç. Bu otomasyona sahip olarak bir efficiency'ye sahip olmayı amaçlıyorum. Bununla birlikte arttırılmış görünürlüğe sahip olmak için buradaki gerçek zamanlı içgörüleri elde etmem lazım. Ve bununla birlikte harcamalarımı optimize etmeyi amaçlıyorum. Bu gerçek zamanlı maliyeti ve altyapıların şeffaflığını sağlamak için ne harcadığımı anında görmem lazım. Bunun raporlanıyor olması lazım ve ihtiyacıma yönelik olarak ortamın provizyon ediliyor olması lazım. Bu provizyonda uygulamanın ayağa kalkması, uygulamanın deploy edilmesi, bununla ilgili gerekli kaynağın sağlanması, uygulamanın daha sonrasında manage edilmesi, bütün bu süreç içerisinde kullanılacak olan kaynakların standart bir hale getirilmesi, otomatize edilmesi ve gereksiz tekrar ve manuel işlemlerin ortadan kaldırılmış olması benim için çok büyük bir avantaj sağlayacak ki bu da neredeyse %40'lık bir maliyet avantajına sahip olduğumuzu görüyoruz bu noktada. Yıllık bakımdan. Birazdan sorulara doğru bakacağız. Bu arada sorularınızı veya selamlarınızı iletebilirsiniz bizlere chat ekranından. Hatta şöyle bir bakayım izninizle neler var. Teşekkürler bu arada selam gönderen herkese. Şimdi bizim 3 temel başlığımız, 3 temel cloud computing kategorisi altında bazı örnekler verelim. Bizim compute kategorimiz var. Bizim storage kategorimiz var. Bizim networking kategorimiz var. Compute kategorisi bizim temel işlem gücümüzü ifade ediyor. Google farklı cloud hizmet sağlayıcılarında compute kategorisi altında hizmetleri listeleriz ve bu compute gücü bizim uygulamalarımızın çalıştığı temel yapı taşlarıdır. Bu compute kategorisi içerisinde biz buradaki temel birimlerimiz bizim CPU'lar ve memoriler. Biz bunları kullanarak uygulamalarımızın çalıştığından ve uygulamalarımızın ihtiyaç duyduğu kaynağı kullandığından emin oluruz. AWS'te EC2 instance'lar vardır. Azure'da virtual machine'ler vardır. Google Cloud'da compute engine'ler vardır. Bunlar bizim infra as a service olarak isimlendirilen sanal makine hizmetleri. İsimleri farklı ama aslında aynı işi yapıyorlar. Siz şöyle bir şey diyebilirsiniz. Ben large bir makine almak istiyorum. 4 CPU olsun, 16 GB RAM'i olsun. Bunun ortalama saatte $0.2 bir maliyeti vardır. Bu şimdi anlık olarak baktığınızda ya bu çok ucuzmuş diyebilirsiniz ama bu belki bir ayı bulduğu zaman bu $100'dan daha fazla bir maliyete sebep olabilir. O yüzden anlık kullanıma değil de ay sonunda
bu bana ne kadarlık bir fatura yazacak? Ya da ben bunu ne kadar kullanmayı planlıyorsam bana ne kadarlık bir faturaya çıktısına sebep olacak? Bunu anlamam lazım. Ve ihtiyaç duyduğum kadar kullanırken bir planlamaya sahip olmam gerekiyor. Ben bir ortam kurdum, ortamı çalıştırdım. Ortam güzel bir şekilde çalışıyor, uygulamam çalışıyor. Fakat cuma akşamı eve giderken kapatmayı unuttum. Ya bu sadece bir test ortamıydı. Aktif olarak production'ın ve canlı ortamın çalıştığı bir şey değildi. Fakat ben bu ortamı kapatmayı unuttum. Ne olacak? Hafta sonu kapatmayı planlıyordum ama kapatmayı unuttum. O yüzden hafta sonu unuttum. Arka planda server'ım çalışmaya devam etti. Maliyet yazdı. Pazartesi geldiğimde ben bunu açık unutmuşum dedim. Şöyle kaynaklara sahibiz. Örnek veriyorum. Sadece içerideki personel tarafından kullanılan ve mesai saatleri dışında kapatılmasında bir mahsur olmayan servislerimiz ve birçok farklı sunucumuz var. Sadece mesai saatleri dışında kapatsanız bile çok ciddi bir kaynak bakımından %70'e yakın bir kaynak ve maliyet tasarrufuna sahip olabiliyorsunuz. Bunun planlanması lazım ve bunun otomatize edilmesi lazım. İş yerinden çıkarken herkes buradaki sağ makineleri tek tek kapatamaz. Bunların otomatik bir şekilde şu saat geldiğinde, şu gün geldiğinde kapan, sabah olduğunda, iş günü ise başlat diyebileceğimiz bir şekilde bunun önceden planlanmış olması lazım. Clustered yapılardan bahsettik. Kubernetes ortamları, bu tarz containerized platformların ve uygulamaların cluster yapıları içerisinde çalıştıkları platformlardır. Ve buralarda birçok farklı compute birimine sahibiz. Bizim cluster'ı yöneten master, control plane sunucularımız vardır. Bunların maliyeti farklıdır. Bizim worker nodlarımız vardır. Bunlar iş yüklerinin çalıştığı ve deploy edildiği platformlardır. Bunların maliyetleri farklıdır. Saatlik, günlük maliyetleri farklıdır. İhtiyacımıza göre load balancer kullanırız. Bu load balancer'ın maliyeti farklıdır. Cache hizmetleri kullanırız, database'ler kullanırız. Bunların her birinin bir maliyeti vardır. Persistent volümlerimiz vardır. Bunlar diskler olabilir. Bu disklerimizi cluster'ımızın içerisindeki nodlarımıza bağlarız. Bunların maliyetleri vardır. Autoscaling konusunda yapmamız gereken, autoscaling'i dikkate almamızı gerektiren konulardan bir tanesi. Önceden değindiğimiz gibi ihtiyaç duyduğumuz noktada gerek uygulamaların boyutları, gerekse sunucularımızın boyutlarını yukarı yönlü veya aşağı yönlü ölçekleyebilir olduğumuzdan emin olmamız lazım. Hem performansı yönetmek bakımından hem de maliyeti yönetmek bakımından. Network konusunda network'ün de bir maliyeti vardır. Buradaki data transferinin, buradaki network içerisindeki akışın belli bir fiyatı vardır cloud ortamında. Şimdi bunu oturup hesaplamakta zorlanabiliriz. Bunun gerçekten zorlanırız. Çünkü gigabyte başına, terabyte başına fiyatlandırmalar vardır. Şimdi benim şuradan şuraya veri aktarmam lazım. Bunu her zaman manuel olarak yapmam. Sürekli bir şeyi sürüklenerek yapmam. Arka planda benim uygulamalarım çalışır, belli yerlere erişirler. Cloud ortamı, cloud'un fiziksel data center'ından dış internete veya farklı cloud region'larına trafik gittiği zaman buradaki belli bir fiyatlandırma vardır. Örnek veriyorum, gigabyte başına birkaç cent dolar. Şu region'dan şu region'a gidiyorsan şu kadar cent ödersin gigabyte başına. Bu region içerisinde bir trafik varsa şu kadar fiyat ödersin. Trafiğin şöyle bir load balancer'dan geçiyorsa, şöyle bir şeyden geçiyorsa, farklı bir cloud data center'ına gidiyorsa daha fazla maliyet ödersin her bir gigabyte için gibi farklı fiyatlandırmalar vardır. Belli bir video streaming hizmeti kullanıyorsanız, işletiyorsanız, diyelim bir video hizmeti sunuyorsunuz. Büyük dosyalar arka planda çalışacak.
Bunların download edilmesi, upload edilmesi gerekecek. Gigabaytlarca veri, belki sürekli terabaytlarca veri yazacaksınız, okuyacaksınız. Şimdi burada ciddi bir maliyet üretebilirsiniz. Sadece data transferinin maliyeti binlerce dolar olabilir. Çok aktif ve yüklü dosyaların sürekli olarak taşındığı bir yapıda. Şimdi biz ne yapıyoruz bugünlerde? Yapay zeka sistemlerinden bahsediyoruz sürekli. Yapay zeka elbette ucuz değil. Çünkü arka planda GPU'lar var. GPU'lar hiç ucuz şeyler değil. Tamam. Bunu aldık, kabul ettik. Fakat bununla birlikte yapay zeka sistemleri data üzeri, data ile çalışan şeyler. Datasız bir yapıdan bahsetmiyoruz. Data ile eğitilmesi lazım. Data ile zenginleştirilmesi lazım. Datanın sürekli olarak yerine göre farklı proseslerle, farklı işlemlerden geçmesi lazım. Sürekli data ile haşır neşiriz. Data işin içine girdiği zaman datayı okumamız veya yazmamız lazım. Dataya erişmemiz lazım. Ya datanın bize erişmesi lazım. Servislerin bize erişmesi lazım. Bizim farklı servise erişmemiz lazım. Burada sürekli network trafiğinden bahsediyoruz. Bunların hepsi bir maliyet. Elbette çok cüz'i maliyetler, fakat uzun vadede yapı çok büyürse, dediğimiz gibi sadece binlerce doları sadece bu tarz network trafiklerine bile verebiliriz. Hele yani load balancer'lar, application gateway'ler falan zaten ciddi pahalı şeyler. Storage konusunda dediğimiz gibi diskler olduğundan vesaire bahsettik, ama aynı zamanda farklı storage hizmetleri var. Database'ler ayrı bir kategoridir. Data ve database solution'ları, warehouse solution'ları, bunların managed olanları vardır, serverless olanları vardır. Bununla birlikte verinin storage'ı konusunda da farklı servisler vardır. AWS'in S3 bucket'ları biliyorsunuz. Google Cloud'un storage bucket'ları. Azure'ın blob storage'ları, Azure Storage servisleri. Bunun içerisinde alt kategoriler. File servisleri, blob storage'lar, table'lar, file share'lar, disklere erişimler, diskleri paylaşımlar. Birçok farklı storage servisi ve hizmet kategorisi var. Bunların hepsinin fiyatı farklı. Ve ihtiyacımıza göre hizmet sağlayıcılar kendi storage hizmetlerinde farklı kategorilere gitmişlerdir. Örnek veriyorum, sizin ihtiyacınıza göre sürekli olarak eriştiğiniz bir datanın maliyetiyle çok nadiren eriştiğiniz bir datanın maliyetini ayırmanız lazım. Bu dataları belli başlı yerlerde tutmanız lazım ki en az şekilde faturalandırın. Şimdi 3 kategori sayacağım. Örnek veriyorum, daha fazla var ama standart kategori, nearline kategori, bir de cold line kategoriden bahsedelim Google Cloud'da. Nearline kategoride ne diyoruz? Ben bu veriyle haşır neşir olacağım. Fakat cold line kategoride ben bu veriyle çok az aralıklarla ve sıklıkla haşır neşir olacağım diyoruz. Veya Azure'ın hot tier kategorisinde ben bu veriyle çok aktif olarak erişeceğim bu veriye. Bu verinin benim için sürekli hazır olması lazım, sürekli erişilebilir olması lazım ve bu verinin bu ortamda verinin sürekli okunması ve sürekli yazılmasının ucuz olması lazım. Bu ortamda verinin tutulması pahalıdır, fakat verinin okunması ve yazması ucuzdur. Cold tier'da örnek veriyorum, arşivlerimi tutacağım, sürekli olarak erişmeyeceğim buraya, bunu planlıyorum. Böyle bir veri var elimde. Bir yıl boyunca tutmam gereken loglar var diyelim. Bunları böyle bir archive çözümüne bırakırım. Ve buradaki ödeme planı ise şöyle şekillenir. Buraya verinin okunması ve yazılması pahalıdır. Fakat verinin burada saklanması ucuzdur. Çünkü burasının gerek hizmet sağlayıcı bakımından da burada kullandıkları teknolojiler farklıdır. Burada kullandıkları disk yapısı farklıdır. Buranın çok aktif olarak veri okunan ve yazılan bir platform olmasını planlamamışlardır. Fakat buradaki veri uzun süre burada ucuz bir şekilde saklansın
Fakat sen aktif olarak buraya veri okumaya yazmaya çalışırsan gereğinden veya hot tier veya nearline standart kategorilerden daha fazla para ödersin. İşte bu şekilde verinin saklanması, verinin okunması ve yazılması için hangi çözümü kullanmam lazım? Bunların da önceden planlanıyor olması gerekiyor ve buna yönelik olarak doğru kategorilerin seçilmiş olması gerekiyor. Bu infra hayat döngüsü içerisinde maliyetimizi yönetmek ve optimize etmek için esasında uygulamanın deploy edilmesi, build edilmesi, geliştirilmesi, deploy edilmesi, yönetilmesi süreçlerini bir arada ele alıp best practice'leri takip ederken bu best practice'leri de ortamlara uygulamamız gerekiyor. Best practice'leri ortamlara uygulamak ve ortamları best practice'lere yaklaştırmak için kullanabileceğimiz teknolojilerin başında Infrastructure as a Service geliyor. Daha önceki slaytlarda da bahsedebilirdik ama şimdi girelim bu konuya. Infrastructure as a Service ve Infrastructure as a Service'lerde örnek veriyorum bir sanal makine hizmeti aldım. Sanal makineye uygulamamı deploy ettim. Uygulamamı çalıştırdım. Tamam her şey çok güzel. Fakat burayı otomatize etmem lazım, değil mi? Gerek sanal makinenin alınması, sanal makinenin konfigüre edilmesi, sanal makinenin bir network ihtiyacı olabilir. Sanal makinenin işletim sisteminin seçilmesi aşamasında, sanal makinenin boyutunun seçilmesi aşamasında birçok farklı manuel süreç var. Benim bu süreçleri otomatize etmem lazım. İşte burada kullanılan teknolojiye Infrastructure as a Code deniyor. İşte bu Infrastructure as a Code teknolojisinde, yani bu çözümde biz kod satırları içerisinde altyapımızı tasarlıyoruz. Yani herhangi bir platform üzerine de gezerek, bir şeyleri tıklayarak, bir şeyleri ayağa kaldırmak, bir şeyleri deploy etmek yerine öncesinde gerçekten bir kod yazar gibi satırlar içerisinde belli bir dil sintaksi içerisinde şunu söylüyoruz. Örnek veriyorum ben bir sanal makine alacağım, bir sanal makine çalıştıracağım, deploy edeceğim ve bunun için bunu satırlar içerisine yazıyorum. Bu sanal makinenin ihtiyaç duyduğu boyut şu olacak, ihtiyaç duyulan network katmanındaki kaynaklar şunlar olacak, şöyle bir load balancer kullanacağım, şöyle bir cluster teknolojisi kullanacağım, şöyle bir konteyner yapısı kullanacağım, şöyle bir işletim sistemi kullanacağım. Hatta işletim sistemi şu şekilde konfigüre edilecek. İşletim sisteminin imajı şu şekilde konfigüre edilecek. Ben daha sanal makinemi ayağa kaldırmadan önce. Bütün bu süreci gerçekten kod satırları halinde yazıyorum. Daha sonrasında da belirli bu uygulamamı çalıştırıyorum. Ve bu uygulamamı artık çalıştırıp uygulamamın deploy edilmesi konuları tamamen otomatize bir şekilde gerçekleşiyor. İşin başından sonuna kadar bu infrastructure'ın yönetiminin kod satırları üzerinden yönetilmesi konusuna Infrastructure as a Code deniyor. Ve burada ön plana çıkan ürünlerin başında gerek HashiCorp'un Terraform'u geliyor. Yine farklı sağlayıcıların kendi teknolojileri var. Yine açık kaynaklı olarak bulunan Pulumi ürünü var. Bu tarz ürünler bizlere bu tarz platformların ve infraların kod olarak yönetilmesini kolaylaştırıyor. Ve burada bizim amaçladığımız şey best practice'lere yaklaşmak, yani olabildiğince standart ve en iyi uygulamalara yaklaşacak şekilde ortamların buradaki yazılı bir şekilde dokümante edilmesi ve önceden yazılıp daha sonra kontrol edilmesi. Ben belirli araçlarla ya da örnek veriyorum bir yapay zeka aracını kullanarak ortamımı kod haline getirilmiş bir şekilde ortamımın dökümünü analiz ederek burada infra bakımından ve mimari bakımdan bir güvenlik açığı var mı yok mu? İyileştirilecek bir şey var mı yok mu bunu analiz edebilirim. İşte burada resilience konuları gündeme geliyor.
Örnek veriyorum. Yine bundan önceki derslerde hocalarımız anlatmıştı YouTube kanalı içerisinde. Şimdi disaster recovery denen bir şey var. Ortamın çökmesi halinde uygulamamın çalışmasını temin etmek için mimari içerisinde yüksek erişilebilirliğe ihtiyacım var. Bu yüksek erişilebilirlik farklı mimariler içerisinde farklı yaklaşımlarla tasarlanmış olabilir ama amacım şudur: uygulamamın deploy edildiği platform çöker ise yedek bir platform gelen trafiği karşılayacak ve müşterilerim benim yaşadığım bu teknik sorunu bir hizmet kesintisi şeklinde deneyimlememiş olacaklar. Benim amacım bu. Şimdi bunu bir kod satırları halinde önceden yazabilirim ve bunu dokümante edebilirim ve bunu tek bir tuşla ayağa kaldırabilirim. Gerçekten rezilyant bir yapıya sahip olacağım. Pek sorunlara karşı, herhangi teknik olarak yaşayabileceğim facialara karşı ortamım gerçekten ayakta duran, çökmeyen bir yapıya sahip olacak. Bu amaçlanan bir şey. Bunu yapmanın en kolay yolu da infra as a kodları kullanarak bunu kod satırları içerisinde yazmak ve takip etmek. Örnek veriyorum, ben bu best practice'leri takip etmedim ve sadece bu tarz bir güvenlik önlemi, bu tarz bir acil durumlarda bir yönetim planlaması yapmadığım bir uygulama deploy ettim. Ve öyle bir platforma deploy ettim ki e, high available bir yapıda değil, o uygulama çökerse çökmüş olacak ve tekrar ayağa kalkmayacak veya restart olmayacak veya scale olmayacak veya gelen trafiği yönetme konusunda sıkıntı yaşayacak. Ben bu tarz sorunları önceden platformumu ve mimarimi yazılı bir halde tasarlamış olduğum için önceden öngörebilirim ne tür sorunlarla karşılaşabileceğimi infra ve platform seviyesinde. İşte bu tarz konuların gerek proaktif bir yaklaşımla, gerekse kullanımının kolaylaştırılması, standartize edilmesi ve yaygınlaştırılması ve bu life cycle, bu hayat döngüsü içerisinde optimize bir şekilde uygulanması ve dağıtılması konularını profesyonel bir şekilde ele almak için kullanabileceğim teknolojilerin başında geliyor bu tarz infra as a code servisleri. Amacım nedir? Consistent, cost effective ortamlara sahip olmak. Ve burada gerek polisler yöntemiyle, gerek güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması yöntemiyle amacıma ulaşmak istiyorum. Şimdi imaj, sağ tarafta farklı farklı feature'lar görüyorsunuz. Şimdi imaj as a code dediğimiz şey de mesela Packer gibi ürünlerle birlikte imajımın kullanmış olduğum işletim sistemlerinin dahi önceden tasarlanmış olması. Platformumun önceden kod olarak tasarlanması, işletim sistemimin ihtiyaçlarının, imajlarımın ihtiyaçlarının kod olarak önceden yazılmış olması, ortam içerisinde network bakımından, network erişimleri ve güvenlik önlemleri bakımından alabileceğim aksiyonların daha önceden kod içerisinde yazılmış olması bakımından, bütün mimarimi, çok karmaşık gelen, anlamakta zorlandığım ve hatta yönetmekte zorlandığım o mimariyi gerçekten kod satırlarına döktüğüm zaman, birincisi ben kolay anlayabilirim, takip edebilirim. Bir değişikliğe ihtiyacım olduğu zaman arayüz üzerinde gezmek ve yorulmak yerine kod satırları içerisinde kolaylıkla değişikliklerimi yapabilirim. Ve aynı zamanda bu işte güvenlik regülasyonlar ve güvenlik süreçlerinde de önemli olarak ortaya çıkan bir konu. Sizin ortamınızın gerçekten kaynak koduna bakıp bu ortama bir güvenlik skoru verilebilir. Bu nasıl bir ortam? İyice tasarlanmış ve birçok farklı ihtimal göz önünde bulundurularak farklı konulara dair önceden önlemler alınmış mı, alınmamış mı? Ortam güzel bir şekilde tasarlanmış mı? Gerek güvenlik bakımından, gerek optimizasyon ve performans bakımından.
Bu mimarinin özellikleri ve yetenekleri önceden tespit edilebilir. Burada farklı bir konu gündeme geliyor. Bu da policy as a code ya da policy as code. Ben daha öncesinde bazı polisiler tasarlarım ve bu polisileri karşılayan yapılar uygulamaya geçebilir. Bu polisileri karşılayan, bu polislerin engellemediği konfigürasyonlar ortama deploy edilecek noktaya geçebilir şeklinde bazı kontrol mekanizmalarına sahip olabilir. Örnek veriyorum, ben regülasyonlara tabi olan bir şirketim ve regülasyonlarım içerisinde şöyle bir şey olabilir. Datalarını veya belli başlı kritik kaynaklarını sadece belirli fiziksel lokasyonlarda kullanabilirsin. Farklı ülkelerde, farklı coğrafyalarda, kıtalarda kullanamazsın gibi bir regülasyona sahip olabilirim. Bunun için bir policy tasarlarım. Derim ki benim developerlarım, benim mühendislerim, benim ortamımdaki herhangi bir otomasyon ürünü, herhangi bir süreç bu polisiyi delemez ve örnek veriyorum Amerika region'ında herhangi bir uygulama çalıştıramaz, uygulama deploy edemez veya bir sanal sunucu deploy edemez şeklinde bir polisi belirleyebilirim. Ve bu polisi buradaki bütün deploy edilme aşamasına geçecek olan bütün konfigürasyonları, infra as a code ve Terraform konfigürasyonlarını inceleyerek bir güvenlik önlemi olarak çalışabilir. Maliyet yönetimi açısından bunu kullanabilirim. Derim ki kimse large boyutta bir sanal sunucu kullanamaz. Kimse şu boyutta bir GPU kullanamaz çünkü onlar çok pahalı. Bunların yerine ucuz versiyonlarının kullanılmasına izin veriyorum şeklinde bir polisi tasarlarım ve bu polisi bu tarz pahalı kaynakların kullanılmasını engelleyebilir. Bu burada amaçlanacak şeylerden bir tanesi. Bir diğer konu amaçlarımızın başında ne geliyor? İnframızı doğru bir şekilde boyutlandırmak. Bu noktada kullanılacak farklı farklı şeyler var. Bir mesela cloud hizmet sağlayıcıların recommendation servisleri vardır. Örnek veriyorum Google Cloud Recommendations API'yi var. Bu tarz API'lerin ve servislerin amacı şu. Sizin geçmiş kullanımınızı analiz ederek size diyorlar ki sen şu kadar süre boyunca, şu kadar saatlerde, şu kadar kaynak kullanmışsın, şu makineleri şu kadar kullanmışsın ve gelecek günlerde de şu kadar kullanacaksın. Fakat aslında bu kadar kullanıma ihtiyacın yok. Aslında bu kadar boyuta ihtiyacın yok. Bu kadar kapasiteyi işgal etmene ve bu kadar fazla para vermene gerek yok. Şöyle şöyle yaparsan maliyetlerini düşürebilirsin şeklinde otomatik bir şekilde bizlere tavsiyeler veren yapılara, API'lere, servislere ihtiyacımız var. Bunlar bizim için ortamı analiz eden, kullanım alışkanlıklarımızı takip eden, geleceğe yönelik forecasting çalışması yapan ve şöyle şöyle yaparsan şöyle maliyet avantajlarına sahip olabilirsin diyen yapılar ve feature'ları sağlayan pek çok servis var ve bunlar da gerek hizmet sağlayıcılar tarafından gerek farklı hizmetlerden kullanılabilir. Parking konusu önemli bir konu. Farklı farklı makine türlerimiz var dedik. Bu tarz farklı makinelerimizi kullanırken de yerine göre makinelerimizi açabiliriz veya kapatabiliriz. Özellikle sunucularda, bu infra as a service'lerde, sanal makine hizmetlerinde önceden verdiğimiz örneğe tekrar dönelim. Sadece mesai saatlerinde çalışması gereken, mesai saatleri dışında çalışmasına gerek duyulmayan sanal makinelerin ve sunucuların varsa bunlar otomatize bir şekilde bir noktadan yönetilmesi için buna yönelik olarak bir ürün kullanabilir. Mesela Cloudability ürünü böyle bir ürün. Bu konuya bakabilirsiniz. Şimdi, bu konu o kadar önemli ki özellikle bu cost management ve cloud'un hesap verilebilir bir şekilde kullanılması konusu o kadar önemli ki Apptio diye bir şirket var ve bu şirketin temel amaçlarından birisi bu. Gerçekten cost yönetimini ve bu FinOps yapısını
şirketlere benimsetmek ve bununla ilgili servisler geliştirmek. Sadece cost yönetimi özelinde pek çok farklı şirket ve ürün var. Bunların ortaya çıkması belli bir amaç doğrultusunda gerçekleşmiş şeyler ve belli amaçlara hizmet eden ve yaygın bir şekilde de talep gören sektörlerin başında geliyor bunlar. Örnek veriyorum, bu Aptio'nun Cloudability'sinde mesela belli bir ekran üzerinden birden fazla cloud provider'daki farklı makinelerinizi görebilir ve bunların hani schedule e, hangi zaman dilimlerinde çalışacakları, hangi zaman diliminde çalışmayacaklarını, hangi zaman dilimlerinde sunucularınızı park edeceğinizi yönetebiliyorsunuz. Bu konuya özellikle maliyet yönetim bakımından ciddi bir avantaj sağlıyor. Bir diğer konu şu. Şimdi commitment verebiliriz dedik. Belli bir taahhüt verdiğimiz zaman belli kapasiteler için indirimlere sahip olabiliriz. Aktif kullanımımızı anlamak ve geleceğe yönelik olarak şu tarihten şu tarihe kadar ben belli başlı kaynakları kullanmak için bu kaynakları rezerve etmek istiyorum deyip indirime sahip olabiliriz. Ve zaman zaman burada bizim aldığımız bu rezerveleri de kullanmış olduğumuz farklı kaynaklar arasında geçiş yaptırabiliriz. Yani şöyle deriz ki ben örnek veriyorum, ben 32 CPU kullanacağım ve bunu 3 yıl boyunca kullanacağım. Bunu rezerve etmek istiyorum. Fakat ben bunu sadece bir makine üzerinde değil, şu an bu makineyi kullanıyorum ama yarın öbür gün bu makineyi kapatırım. Başka bir makine ayağa kaldırabilirim ama yine 32 CPU'yu kullanmayı taahhüt ediyorum. İhtiyacıma göre ben kullanacağım kaynakları farklı servis etiketleri ve isimleri arasında geçiş yaptırmayı inceleyebilirim. Eğer benim taahhütümün sonuna yaklaşıyorsam bununla ilgili bir alarm alıp bunu yenilemek için bir şeyler yapabilirim. İhtiyacıma göre hangi kaynaklarımda rezerve instance'lar kullanabilirim, hangilerinde kullanamam, hangilerinde kullanırsam ne kadarlık bir maliyet avantajına sahip olurum. Bunları detaylı bir şekilde görebilmem lazım. Bunları anlayabilmem lazım. İşte görünebilirliğin, şeffaflığın temel yapı taşlarından biri bu. Geleceğe yönelik olarak bütçemi planlayabilir ve anlayabilir olmam gerekiyor. Şu anki maliyetim yerine önümüzdeki günlerde, aylarda ve yıllarda farklı birimlerin, farklı uygulamaların, farklı ürün gruplarının ve farklı servislerin bana maliyeti ne olacak? Hangi takım, hangi ürünlerden sorumlu, hangi takım ve hangi departman ne kadar maliyete sebep olacak? Bunları görebilir ve anlayabilir olmam gerekiyor. İşte burada detaylı dashboardlara, ekranlara ihtiyacım var. İşte bunları işte görünürlük ve kontrol dediğimizde böyle şeylerden bahsediyoruz. Konteynerlerin yönetimi ayrı bir konu dedik. Özellikle Kubernetes ortamları, konteynerlar, bunlardaki servisler, bu iş yüklerinin e, detaylı bir şekilde ne kadar kaynak kullanıp ne kadar maliyet yarattığını detaylı bir şekilde görebilmem lazım. Bu tarz containerized ortamlarda projelere, namespace'lere ayırarak farklı farklı kaynakları sınıflandırıyoruz ve farklı sınıfları, farklı bütçeler tanımlayabiliriz. Bununla ilgili alarmlar alabiliriz. Bunların detaylı olarak çalışılması lazım. Çünkü büyük bir cluster'a sahip olabilirsiniz. Bunun içinde sayısız servis olabilir. Fakat şöyle bir şey diyebilirsiniz. Şunu anlamakta zorlanabilirsiniz. Hangi takım hangi uygulamalardan sorumlu? Ya bu çok büyük bir cluster ama belki onlarca farklı takım aynı cluster'ı kullanıyor. Hangi takım veya hangi hangi bireyler ne kadarlık bir maliyete, ne kadarlık bir kullanıma sahip bu ortak cluster içerisinde? Burada bir görünürlüğe ihtiyacımız var. Yine bu konuda Aption'un ürünlerinden biri KubeCost ürünü. GitHub'da açık kaynaklı olarak bulabilirsiniz. Mesela KubeCost, Kubernetes özelinde
Böyle bir maliyet yönetimi ve görünürlük ve kontrol için merkezi bir yapıya sahip olabilmek için geliştirilmiş bir ürün. Onu incelemenizi tavsiye ederim. KubeCost. Bir diğer konu bu tarz bir sürdürülebilirlik bakımından bir raporlamaya ve bir görünürlüğe ihtiyaç. Özellikle işte Avrupa Birliği gibi farklı regülasyonların ve farklı farkındalıkların olduğu coğrafyalarda ve kültürlerde insanlar diyor ki benim şirketimin kullandığı kaynaklar ne kadarlık bir karbon emisyonuna sebep oluyor? Ben ne kadarlık bir enerji tüketiyorum? Ben çevreyi ne kadar kirletiyorum? Ben neye sebep oluyorum? Ne kadarlık bir enerji kullanımım var? Ne kadarlık bir kilowattlık, ne kadarlık bir karbon emisyonu bakımından? Ve farklı hizmet sağlayıcılarda ve farklı regionlarda bunlar fark edebiliyor. Hizmet sağlayıcılar farklı regionlarda örnek veriyorum. Örnek veriyorum yeni bir region kuruldu. Hizmet sağlayıcı tarafından yeni bir data center kurdular ve orada özel olarak karbon emisyonuna dikkat ederek daha fazla güneş enerjisi kullanarak, daha fazla yenilenebilir enerji kullanarak ben bu region'ımda, bu data center'ımda fizik sonucularımı ayağa kaldırırken, enerji tüketirken olabildiğince karbon emisyonunu en aza indiriyorum şeklinde hizmet sağlayıcının kendileri, müşterileri böyle müşterileri kendilerine kendi hizmetlerini müşterilere cazip hale getirmek için kendileri de bunu raporluyorlar. Ben şu yeni region'ımda şöyle önlemler alıyorum, şu şekilde güneş enerjisini kullanıyorum deyip gerek maliyeti kısmı bakımından gerekse bu tarz farkındalığa hizmet etmesi bakımından bu sustainability konusunu ön plana çıkarıyorlar ve bununla ilgili de ihtiyacıma göre bir rapor oluşturabilirim. Çünkü bu da gerek regülasyonlar bakımından gerek yatırımcıların soracağı sorulardan biri olabilir. Özellikle startuplar için, farklı boyuttaki şirketler için. Roche önemli bir örnek bu konuda. Terraform'dan bahsettik infra as a kod ürünü olarak. İşte otomasyon ve Terraform'la birlikte ciddi bir efficiency'ye ve yazılım geliştirme süreçlerine ve deployment süreçlerinde birincisi kontrole ve gelişime sahip olduklarını ciddi anlamda fark ettiklerini belirtiyorlar. Şimdi bu şirketin özelliği şu, bir yılda 33 milyon CI/CD job'ı çalışıyor ve 20 binden fazla developer burada aktif olarak geliştirme yapıyor ve bu developerların ihtiyacını karşılamak için arka planda bir infranın ve otomasyon süreçlerinin çalışması lazım. İşte amaç buradaki otomasyon süreçlerini gerçekten otomatize edip, gerçekten merkezi bir noktadan gerek security'yi, gerek operasyonel süreçleri ve buradaki hesap verilebilirliği daha şeffaf hale getirdiğimiz noktada ciddi bir görülür veya görünmeyen avantajlara ve karlara sahip oluyoruz. İnsanların zamanını manuel süreçlerden uzaklaştırmak, süreçleri otomatize etmek büyük bir kardır. Ve bunun ciddi manada çıktıları da gerçek ve elle tutulur çıktıları da vardır. İşte bu tarzı gerek buradaki bahsettiğimiz FinOps ekosistemindeki gerek ürün ailesi olsun, gerek yaklaşımların bütünlüğü olsun, kültürel olarak bizim amaçladığımız şunu ifade ediyor. Her şeyi optimize etmemiz lazım. Gerek kaynak kullanımı, gerek mimari, gerek security, gerek hesap verilebilirlik, gerek içerisinde bulunduğumuz paydaşlarımızla birlikte bu karar alma süreçleri içerisinde herkesin ortak bir noktada buluşması. Kim ne kadar kullanıyor, kim neyden sorumlu, kimin ihtiyacı nedir, kim hangi ürünü kullanacak,
Kim hangi imajı kullanacak? Kim hangi platformu kullanacak? Kullanılan platformlar hangi merkezi yapıdan dağıtıma çıkacak? Bütün genel kullanımlar sonucunda ortaya çıkacak olan maliyet nasıl bir şekilde paylaştırılacak ve bu maliyetin sonucu nasıl dağıtılacak? İşte bunları merkezi bir şekilde incelemek ve tespit etmek için aslında bu FinOps yaklaşımlarından bahsettik. Evet, planladığımızdan daha uzun sürdü. Biraz fazla örnekler verdik şimdiden. Sorularınız varsa sorularınızı alalım. Yoksa daha fazla kimsenin vaktini almadan herkese iyi akşamlar dileyeceğiz ve dağılacağız. Şimdi bazı kavramlardan ve bazı isimlerden bahsettik. HashiCorp'un HashiCorp'un ürünlerini şimdi özellikle kitapta açık kaynaklı olarak bulabilirsiniz. Bunlara bakmanızı özellikle tavsiye ediyoruz. Gerek Terraform olsun, gerek Packer olsun. Yine aynı şekilde Aption'un kök kostuğundan bahsettik. Bunlar ciddi manada ekosistemi olan, topluluğu olan ürünler ve çözümler ve bu çözümleri takip ederek esasında neye sahip oluyorsunuz? Farklı developerlar ve farklı takımlar ne tür çözümler üretmeye çalışmışlar ve nerede hata yaşamışlar? Bunları görerek de aslında toplum içerisinde kendi kendinizin öğretmeni de olabilirsiniz ve bu toplumdaki bilgiden faydalanabilirsiniz. O yüzden bu topluluklarda ve ekosistemlerde aktif olarak yer alabilirsiniz. GitHub'daki issue'ları takip edebilirsiniz. Pull request'leri takip edebilirsiniz. Dokümanları okuyarak bu dokümanlarda insanlar nelerden bahsediyor, neleri kolaylaştırmaya ve nelere çözüm üretmeye çalışıyorlar. Bunları inceleyebilirsiniz. O halde herkese teşekkür ediyoruz bizimle bir arada olduğunuz için bu akşam saatinde. Umarız fiziksel olarak da bir araya gelebiliriz ve birlikte güzel etkinlikler gerçekleştirebiliriz farklı konularda. Umarız herkes için faydalı olmuştur ve bu e, veri bilimi serisinde gerek bu cloud eğitimleri ve oturumları ile birlikte farklı farklı oturumlarda da güzel içerikler ve başarılar temenni ediyorum bütün katılımcı arkadaşlarımıza ve bundan sonraki oturumlarda da daha herkese faydalı ve başarılı geçmesini şimdiden temenni ediyorum. Umarım farklı arkadaşlarımız da çok güzel içerikler üretiyorlar. Farklı farklı içeriklerde, farklı konularda tekrar bir araya gelebiliriz ve birlikte güzel günler geçirebiliriz. O halde herkese teşekkürler ve herkese iyi akşamlar.